Merhaba arkadaşlar. Gezginin Rotası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine dağ yönündeyiz değil mi baba? Nasipse Evet. dağ yönüne doğru yola çıktık. Evet. Geçen gün de aynı şekilde gittiğimizde kar manzarası vardı. Yani çok aralamayınca yine günlük güneşlik bir gündeyiz. Ama karlarımız yine devam ediyor. Karlı bir günde dağ yönüne doğru yolculuğumuz var. Baba bugün nasipse biraz Hüseyin Hüseyin'le geldiğimizde hep dediği şuydu. Yani tencere var mı? Tabak çanak var mı diyordu. Eksiğimiz çoktu. Bugün bir tencere götürüyorum nasipse. Ondan sonra tabak çanak da götürüyorum. Eksiklerimiz eksik olmasın. Daha önde yapacağımız çalışmalarda yiyecek içecekte biraz daha rahat edelim diye düşünüyorum. Ne oldu baba? Bir yaban hayatı mı gördün? Ne oldu? Köpek ve şey gelmesinde Nerede de köpek? de hani Rahat ol baba. sesi geldi önceden de Baba boş ver. istikamete göre Ya sıkıntı yok. Babam aşırı derecede köpeklerden rahatsız oluyor. tamam. Yani önemli değil baba. Yani gelmez o. Bugün nasipse yollar beller açılmıştır. Biraz daha erimiştir diye düşünüyordum. Ama erimemiş. Şimdi nasipse çıkacağız dağ yönüne doğru. Yine önceki izlerimizden gideceğiz. Dediğim gibi şöyle göstereyim bir saniye. Baba önce şöyle söyleyeyim. Tencere tavamız var. Bir de geçen gördüm işte orada yaptığımız çalışmayı. Bir kitaplık gibi bir şey yaptık. Daha devamı gelecek de. Nedir? Biz ona kitapları götürüyoruz. Bugün kitaplarımızı da götüreyim dedim. Tamam. Kitap orada bir kitaplarla şöyle bir istişare yapalım, muhabbet edelim. Bugün sohbet ağırlıklı, muhabbet ağırlıklı, hafif midemizi doyurup bir taraftan da sohbetimizi yapalım istiyorum nasipse baba. İnşallah. Şöyle göstereyim. Malzemelerimizi çıkartacağımız bayağı malzeme var. Gördüğünüz gibi sırt çantam artı kitaplarımız var. Kitaplarımızı tanıştırırız. Bundan sonra daha evimize peyderpey kitaplığımızı hem kitap tanıtım yapmış oluruz hem kitaplarla kitapların mahiyetiyle ilgili ne yaparız? Biraz sohbet, muhabbet vaktimiz oldukça da orada kitap okuması etkinlikleri de yaparız. Daha evimiz kitaplarla daha güzel olacak inşallah diye düşünüyorum. Kitabı seviyoruz. Kitap okumayı. Orada da yazın özellikle daha fazla vaktimiz olacak. Şimdi zamanlar kısıtlı. Ama nedir? Kitap üzerine söyleşiler yaparız nasipse. Çok da lafı uzatmadan yolumuz uzun. Yani artık dağ evine ulaşabilmek için bayağı bir mesafe gördüğünüz rotada ilerleyip ondan sonra dağ evine varıyoruz. Suyumuz da içme suyumuz kalmadı orada. Bir şişede içme suyu ve hem çay için hem içmek için götürüyoruz. Başlayalım yolculuğumuza. Buyurun seyre. Arılığın olduğu yer. Sağ taraf güneşten açılmış. Ama diğer taraf şöyle göstermek gerekirse açılmamış. Buradan da bir avcı gitmiş belli ki. Arılığı kontrol de gelinmiş olabilir. Şöyle bakalım bir. Aralıkta anladığım kadarıyla arı yok. Çünkü ağızları açık. Normalde arı olsa ağızlarının kapalı olması lazım. Demek ki atıl bir arılık. Güzergahımız yürümeye devam. Türkiye'de de söylendiği gibi kim bilir Karlı Dağ'ın ardını aşan bilir tabii ki. Karlı Dağ'ın ardını aşmaya gidiyoruz.
Yol uzadı ama böyle de güzel açıkçası. Geven dediğimiz bitki çoban döşeği de diyorlar. Çobanlar bunu özellikle kuruduklarında, şu anda bu gevenimiz bayağı yaş. Tabii şu anki haliyle bile yakabilirler ama tabii yaş bir şey yapmak etik olmaz. Çobanlarımız dağda bunları tutuşturup ondan sonra ısınabiliyorlar. Dağlarımızda eksik olmuyor gevenimiz. Ada çayı gibi bir bitkimiz. Gelip giderken hiç fark etmedim ama yani normal çiçekli formunu açıkçası merak ettim. Bildiğimiz dağ çayı gibi, ada çayı gibi bir görüntüsü var karların içinde. Yoruldun mu baba? Dinlenme ihtiyacı duydum da. Onun için oturduğum çok faydalı oldu. Çok iyi oldu. Aynen. Dinlen baba. Sen bana bakma. Ne zaman dinleneceksen yorulduğunda söyle ki molamızı verelim. Çünkü yolumuz uzun. Önceden arabayla rahat bir şekilde gelebiliyorduk. İşte yani mecburen kurala vücudun özel kuralına uyduğum için. Anladım. Yani benden hariç kendin gelip giderken dağdan gidiyorsun ya, o zaman da ara ara mola veriyor mu böyle? O şeyler de son sürat gitmem şart. Niye? Zerre kadar oyalanmam ben. Allah Allah. Şimdi Kuralı mı? kuralım ha. Tabii. Kural dışına çıkmam diyor. Tabii. Yani mümkün olsa da gökyüzünde şöyle bir şey olsa. Drone mu? He. Seni çeksek. Yürüyor. Yani değil de. Demek istediğim. Yani öyle de olabilir de. Yani hiç durmam. İmkansız. Durmadan giderim diyorsun. Evet. İsterse yani bir yandan giderken bir yandan yolları gideceğim yolları gittiğim yollara gideceğim yolları ne var ne yok diye hesap ederek giderim. Kafa yorarak. Köpeklere karşı yani öyle bir ısırma, şişirme, o bir duygu düşünceler içerisinde olduğum için. En büyük sıkıntımız köpek diyorsun. He. Hiç ısırdı mı baba seni? Neyi benim mi? Köpek. Ben köpeğe sıra yazdım. Şeyin önünde. Cidden. Şimdi baba öyle bir şey dedin ki yani köpek insanı ısırdığında haber olmaz derler. Bir laf var. Ha, ama insan köpeği ısırırsa haber olur. Haber olur. Haber olacak noktaya geldim diyorsun yani o derece. Yok gerçek yani o bir yaşandı da. Saldırıyor muydu? Acı duyduğum Hmm, bir defa senelerdir. anladım. Sevmiyorsun. Kişilere yani sabit fikir o haline geldi. Anladım. Yani. Korku oluştu ya. Devamlı. Evet. Onu düşündüğün için korku oluşmuş baba. Neyse inşallah ya sıkıntı olmaz. Köpekler iyidir yani. Böyle sıkıntılı olanları illaki vardır ama genellikle köpeklerde çok bir sıkıntı olmaz da. Ya ben seviyorum yani köpekleri. Tabii. Alıştırdığın zaman sana bir numaralı dost oluyorlar. Dost. İster sahibinle ol, ister yabancı ol, hiç zerre kadar önemli değil. Ama diyorsun bazısı da düşman oluyor diyor. Evet babam bir yandan da ses dinliyor yani. Yani çan sesi. Onlar karşıda baba. Muhtemel dalamazdalar. Evet. Neyse sen dinlen. Dağ evimizin son zirvesinde tırmandık. Artık nasipse aşağı vadiye doğru ineceğiz. Ondan sonra her zaman gidip geldiğimiz standart yoldan dağ evimize doğru gideceğiz.
Dağ evimizin olduğu bölge tamamen karla kaplı. Çok güzel. Biz gelinceye kadar kar tamamen kaybolur mu demiştim ama beyaz güzellik orada. Bugün nasipse çalışmalarımızda bir de dağımızdaki genel bir temizlik yapayım diyorum. Fırsatım olmuyordu. Geliyoruz. Misafirli geliyoruz işte. Bir şey yaptık, bir şey ettik derken vakit bulamıyordum. En son Seyit Halim sağ olsun camların kendisini temizledi. Ama çıtalarıyla, çevresiyle genel bir temizlik yapacağız. Şu an olduğumuz nokta, bakın güney cephe olunca bu taraf tamamen açılmış. Evet. Şu anda yolun olduğu yer, zemin çok cıvık ve çamur modunda. Şu aralıkta kar kalmamış gibi bir şey. Bizim dağ evinin olduğu nokta da Kuzan dediğimiz kuzey cephede. O yüzden orada da karda erime yok. Buradan gördüğümüz kadarıyla. Eskiler genellikle ev yaparken tercihlerini güney cepheyi kullanırlarmış. Çünkü kuzey cephede kar erimesi gerçekten zor. En ufak bir güneşte güney cephelerdeki böyle gördüğünüz gibi alanlar hemen açılır ve güneşi devamlı aldığı için de gün içinde sıcacık olur. Eriyen kar suları gördüğünüz gibi şöyle yolun kenarında hafiften su kaynağı oluşturmuş. İşte karın bereketi bu. Yağmur yağdığı anda akar gider. Ama karsa böyle yavaş yavaş eridikçe su olur. Toprağın tabanına özümseyerek iner yani yavaş yavaş. Kar yağışı o yüzden daha önemli yağmurdan benim şahsi kanaatim. Çünkü özellikle yüksek rakımlı tepelere iyicine yağdı mıydı? Onlar Ağustos aylarını bile belki yoğun kış kar yağışlarına kadar kar kütlesi kalmaya devam ediyor. Niye? Çünkü yavaş yavaş eriyor. Yavaş yavaş. Hem de rakım yüksek. Sıcağın tesiri olmuyor. Güney cephe gördüğünüz gibi ilmek ilmek eriyor. Her zamanki rotamıza geldik. Göksel ailesinin tarlası burası. Takipçilerimizden de var. Mehmet abimiz ve gurbetteki evladı da izliyor. Yorumlardan biliyorum. Babam yoruldu biraz. Şimdi şöyle bakarsak bizim daha önceki yürüdüğümüz noktalar yaban hayvanları gitmiş buradan. Şimdi dağ evine doğru tırmanışa, esas yolumuza doğru geldik. Buradan dağ evimize doğru gidiyoruz. Şu izler dediğim gibi yaban hayatı. Şurası bizim karda fırtınalı günde gittiğimiz izler. Tabi izler kaybolmuş. Patiyi görüyorsunuz, pati izlerini. Evet. Pati izleri var burada. Bir şeyler sürüyerek gitmiş gibi. Ya da rüzgar dalgası artık bilmiyorum. Rüzgarın kıvrımlarıyla mı oluştu? İz var burada. Şöyle. Babam benim izleri takip ediyor. Yani kar yok gibi ama yine bayağı var.
Kıtır kıtır ediyor. Bu taraf bulunduğumuz dağın kuzey kısmı olunca buz, karın üstü ince tabaka şeklinde buz oluyor. Dur baba, önden ben geçeyim. Sen benim izlerden geç. Benim ayak ıslandı. Ne? Senin mi? Gelmedi mi? Ne güzel işte. Benimkinin içi fıstık. Yolda girdi ta aşağıdan. Tabii bugün bu gelişin bir de gidişi var. Nasipse karşı dağdan yine arabamızın olduğu yere kadar bayağı bir yürüyeceğiz. Ayakkabılarımız kurusun. Daha evimizde vaktimizi geçirelim inşallah. Ondan sonra nasipse dönüş yoluna geçeriz. En bir sevdiğim görüntü işte. Şöyle. Bunun çayını demleyemedik. Daha önümüze geldik. Aman dikkat et bu. Ayakkabının altı kaygan. Hı, kayıyor ama. Ayaklarımız ıslandı. Yavaş yavaş.
Şurayla. Bir tanesi bizim işi görür. Biraz oturayım, rahatlayayım da sonra işleri yaparız. Aynen öyle baba. Biraz dinlen. Ben de odun soba işini halledeyim nasipse. Bizim Hızır servis Mehmet bizim arabayla çıkamadığımız yere pat patla çıkmış. Şu an vakit ikindi vakti. Pat patın sesini duyuyorsunuz. Bir taraftan ezan-ı Muhammediye okunuyor. Ateşimiz gürül gürül yanıyor. Suyumuz fakırdadı. Alt suyumuz da şimdi koydum buraya. Şöyle göstermek gerekirse gördüğünüz gibi küp 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 çayımızı demleyeceğiz. Şimdi baba daha evimize rafı yaptık. Belki biraz fazla oldu ama kitaplar getirdim. Nasipse daha evimizde fırsat buldukça okuyup bakabileceğimiz kitaplar. Tabi bunlar burada standart kalada olanlar var. Ve sonrasında değişeceğimiz kitaplarımız var. Özellikle şunu getirdim. Buna benzer yaptığımız faaliyetlerden dolayı böyle plaket aldığımız var. Allah razı olsun, herkese teşekkür ederim. Onları getirmem, göstermeye de gerek yok. Ama bu bizim için değerli. Kuşça Köyü 2009 yılında bana verdikleri bir plaket. Kuşça Köyü'nün dediğimizde bizim için daha önceki bölümlerde de bahsettik. Mehmet Ali diye bir arkadaşımız vardı. Kendi Konya merkezde ama gönlü her zaman bizde olan bir arkadaştı. Yani o arkadaşın düşüncesi, takdiri
O zamandan bize hatıra olarak kaldı. Bunu da kendisi giyemedi. Daha evine gelmek istiyordu ama nasip olmadı. Ama onun hatırası olarak bu plaketi buraya koymak istedim. Çünkü niye? Mehmet Ali nasip olmadı. Ömrü vefa etmedi. Kendisinin bana takdim ettiği hatıra olarak Kuşçaköy'ü. Bu logoyu da o zaman Mehmet Ali istemişti. Ben kendim tasarlamıştım. Bir lale Kuşçaköy'ü diyerek bu logoyu o zamanki dernek kullanmıştı. Dernek de demeyeyim, o zaman dernek değil, tertip komitesi şeklinde demiş. 2009 Bozkurt Kuşçaköy'ü şöyle tertip komitesi, yani gönüllülerin yaptığı bir şey. Ama bu plaketin bana ulaştırılmasındaki vesile, dediğim gibi, Mehmet Ali kardeşim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onu şöyle ortaya koyacağım. Yani bunun yeri burası inşallah. Nasipse şöyle yerine bir koymuş olalım. Ondan sonra şöyle baba, kitapları tanıtmak gerekirse Mümin Sekman'ın Limitsizsiniz kitabı. Bunu biliyorsundur baba. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi. Okumuşluğum vardır. Kitap değil mi? Kitap Mesnevi'nin tamamı. Tamam. Ondan sonra Bozkurt'tan Dünyaya Avukat Olmak. Mehmet Gün var ya. Bizim köyde. Mehmet Gün. Münir'in oğlu. Ha, Münir'in. Münir'in oğlu Mehmet Gün. Avukat Mehmet abimizin kitabı. Yani dünyaca ünlü bir avukat oldu. Ama onun hayatını anlattığı bir kitap. Ara ara niyetimdeki bizim bölgemizdeki kitap sahiplerinin kitaplarını getirip burada hem tanıtmak. Ondan sonra bu benim okuduğum Ermeni dosyası. Profesör Doktor Gültekin Ural'ın kitabı. Kişisel gelişim kitaplarından Zihin Gücüyle İyileşme, yabancı bir kitap. Che Guevara Şii dediğimiz kitap. Ben bunu okumuştum. Gerçekten ciddi bir kavgası var. Bu da Yabancı Baba, devrimci diyelim artık. Kültür ile Bozkır. Ali Ülker hocamızın ilk basımdaki kitabı. Yeni serisi de var. Ondan sonra Prof. O zaman yardımcı doçentmiş. Prof. Doktor Mustafa Yılmaz hocamızın Bozkurt çevresinin Hadim Ağırlı Yalıyük Antik Tarihi ve Eserleri İsaura bölgesinin kitabı. Kitaplarımın üzerine kendimin olduğunu belirtmek için logomu da koyuyorum. Bunların hepsinde vardır. En iyi. Nasipse bunları buraya koyacağız. Çok Tabii aldığınca biraz gelirse oraya vur. biraz fazla getirmişiz. Ben kafamızda mekanı biraz daha büyük gördüğümüz için şöyle şu kitapları şöyle koyalım. İnşallah diğer ki raflarımızı da yaptığımızda burada gelen misafirlerimiz olsun, bizler olan bol vakitli zamanlarda buradan kitap okuyarak vaktimizi geçirebileceğiz. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Çok da getirmemişim ya. Dünya her şeye değer. Tabii benim üzerinde burada. Evet. Yani tezahürat şeyi gerekmez. Dediğim gibi burası Mehmet Ali Palabıyık kardeşimizin mekanı olmuş oldu. Onun hatırası uzunca bir süre burada tutacağım dediğim gibi. Ceviz ağacı Hüseyin sağ olsun. Şimdi baba bu kitaplardan hangilerini okudun? Hiçbiri. Mesnevi'yi okumadın mı? Mesnevi'nin de kendi notlarımdan biliyorum sadece. Hmm. Her şeyi birden öğrenmeye çalıştığım için bir yandan filmler, dizi programlar, Hı. o bir şeyler, çizgi Evet. filmler, ağırlıklı olarak anlatamadıkları şeyi filmlerle, çok oldu ya filmler, çizgi filmlerle çok ucuzluğa geliyor çünkü. Gerisi işte malum. Şimdi mesela şöyle bir şey yapabiliriz baba. Mesela
Mesnevi'yi alalım. Tabii o bu görünmez kazan. Bunun yönle ilgili sıkıntımız var. Evet. Hop. Yani terazi şeyi gibi. Bunu Şeyini çıktı. şöyle buradan yukarı kısımdan sabitlemek lazım. Değilse böyle kazılar kaçınılmaz. Evet. Şöyle. Evet, bizim kitaplığımızı şu şekilde doldurmamız lazım. Yani sağa sola buralara ağırlık merkezlerini iplere vermemiz lazım ki iplere verirsek böyle durabiliyor. Sağlam duruyor. Evet. Evet. Şöyle da koyduk. Şimdi yapmaya niyetlendiğimiz şu. Şöyle göstereyim, Mesnevi kitabımız. Mevlana'nın sözleri meşhurdur. Mesnevi'den alınmıştır. Tam Mesnevi şöyle uzunca kitap. Bölümlerden oluşuyor. Kaderin bağıyla tuzağının görüşü gizliyken izi aşikar olana benzetilmesi diyor. Böyle bir hikaye var. Örneğin diyerek başlıyor. Bu şekilde okuyabiliriz baba. Evet. Vakit buldukça mesela buradaki hikayelerden Önsüz kısmı var. Firisti var. bakalım Filis'te Oralar. ki Filis olarak var mı? Önsüz dediğini olur. Önsüz hocam yazar. Derleyen hocanın şeyi var. Kolaylık için yani. Yani bu kitaplardan öğreniyorum yani. Evet. Mesela çocukların hocayı konuntuya düşünmeleri ertesi gün oldu ve çocuklar aynı düşünceyle evden okula geldiler. O zeki arkadaşlar önce okula girsin diye
hepsi dışarıda beklemeye başladı. Çünkü bu görüşün kaynağı oydu. Ve baş her zaman ayağın önünde olur. Mesela bakın güzel bir deyiş var. Göğün nurundan beslenip kaynak olanın önüne geçmeye çalışma ey taklitçi. O gelip öğretmene selam verdi ve hayırdır dedi. Yüzün sararmış. Hoca, benim bir sıkıntım yok dedi. Sen git otur, boş konuşma. Hoca kabul etmedi. Ama az da olsa kötü kunutunun tozu yüreğine çöktü. Bir başkası daha gelip aynı şeyi söyledi ve böylece bu kuruntu biraz daha arttı. Böyle onun kuruntusu arttıkça arttı ve kendi kuruntusunu şaşırıp kaldı. Kendi şaşırıp kaldı. Evet. Bu şekilde okuyabiliriz. Sesli okumanın kitap okumaya faydalı olduğunu söylüyorlar. Yani şu yoğun günlerde biraz buna vakit bulabilir miyiz? Bulamayız ama yaz günleri Paylaştıracaksın bir tane. işte Kitap okurken. yaz günleri şey yaparız. Bola derin okuruz. Sen gelip bittikçe oku mu? Bir incele bakalım baba. Ben dediğim hani o fiilistler falan önsüzler niye yazılır? Kolaylık. Kolaylık değil. Sen kitabı okuyacaksın. Kolaylığa bakarsan okumamış olursun. Sobaya yakıt. Ver baba. Ver. Tamam. Sen geç şöyle baba da. Ben hallederim. Aşırı bir açlık sosu bekleşti. Nasıl? Aşırı bir açlık susuzluk. Hemen yemeği yapıyorum baba. Hemen hızlı bir şekilde yap. Bu sebeple kesiliverim iyi endişesi var. Biraz. Suyumuz var. İçersin.
zararlı olur mu ferese? Vallahi senin perinizini bilmem ama sen bileceksin. İşini öğretmeyeyim. Ne? Hızlı bir şekilde yemek hazırlığımızı yapmamız lazım. Şunu şöyle. Oo. Bu patatesimiz haşlanmış. Sobada ısındığı için olmadı. Hızlı bir şekilde pişirmek için babam acıkmış. Hemen biraz baştan savma oldu. Doğrama işleri. Nasipse ocağımıza sürdük. Çayımız oldu. Yemeğimiz de oldu muydu? Afiyetle yiyeceğiz. Hızlı olur diye düşünüyorum. Şu an tam belli değil ama şu an yağış atıyor.
Eben bulgur dediğimiz, şöyle göstereyim. Karın üstündeki boncuk boncuk karatmaya başladı. İlginç bir durum. Hiç beklemiyordum açıkçası. Bugün yemek faslımızı da yapıp nasipse dönüş yollarına geçeceğiz. Şu an bildiğiniz kar atıyor. Daha evimizde babam yemeğin hazırlanmasını bekliyor. Nasipse. Ya fazla geldi galiba. Baba, yemeğimiz hazır. Oho. Hoppa. Çay doldurayım baba. Hı? Aynı mahluklar olsunlar. Tamam. Şöyle. Şu kadar getirelim sana. Hadi bismillah. Karnımızı doyuralım. Biraz sıcak baba. Yemekler. Pratik. Basit bir menü oldu. Et diyorum ya. Çok bazı şeylerden anlamıyorum. Yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Nasıl lezzeti baba? Ne? Lezzeti nasıl? Çok iyi. İnan. Çok mu güzel? Sen beğendiysen sıkıntı yok baba. Patates. Soğan yanmasın diye yağ döktüydüm. Keşke yok dökmeseymişim. Öyle. Ben buraya yakın bir şey pişirdim dedi. Hı hı.
Taş kesilmiş, gece yapmışım. Halen bekletiyorum. Bir de baktım ki kediler bile uyudu. Gerçekten. Taş mı kesilmiş? Değil mi? Taş olmuş. Hani iyice yanınca Ayarını tutturamamışsın demek ki. bu ayar nerede, o nerede? Benim tavuk bunu gitti. Daha evimizde akşam vaktini ettik. 10 dakika var. Ezana. Gidelim mi baba? Soğuk çıkıyor da. Evet, rüzgardan şanlı bayrağımız biraz hırpalanmış. Buraya bir bayrak lazım nasipse. Babamın çantası gerçekten orijinal, kendi yapımı. Çuvaldan dikmiş. Babam da gerçekten el sanatı güzeldir. Ayakkabı dikimi, buna benzer çok şeyleri var. Küçüklüğümde hatırlarım. En çok dikkatimi çeken şey, kendine özel bir cilt makinesi yaptıydı. Aldığı notlardan kendisi daha evinde de bahsediyor ara ara konuşurken. Aldığı notlarla kendisi kitap yapıyor resmen. Bir sürü kitabı var. Bu yaptığı kitapların ciltlemesini o yaptığı ciltleme makinesiyle kendisi yapıyordu. Baba, ayağını ıslatma. Ayağını ıslatma. Yol açılacak diye ayağını ıslatma, boş ver. Ayağın ıslanmasın. Boş ver. Yani o tarz el becerileri var. Bu çanta da kendi imalatı. Yeri geldiğinde de şu çantayı kullan diye veririz. Bir iki kullanırsa ikincisinde yine kendi alet edevatı, kendi alıştığı, kendi beğendiği ürünleri kullanıyor. Evet arkadaşlar, normal şartlarda şimdi yürüyüp gidecektik ama gelemedik. Tabii şu izler biz geldiğimizde yoktu. Patpatın gücü burayı, şu karda geldi geçti şimdi. Güneşte vurdu muydu yarın bu yol tamamen buralarda açılır. Onun gittiği izden biz sonra geldiğimizde rahat bir şekilde yine geliriz buralara. Ama şu anda bayağı bir yolumuz var. Evet. Karda gitmek bir yönden güzel. Kardan Güney cephede bu alanda çamurda gidiyoruz. Çamur olunca bata çıkar. Arkadaşlar, güzel bir gün geçirdik. Gezginin rotasının daha yönünde. Babam vardı. Kemal Sunal'ın akşam ezanı okunuyor. Hazrallah. Kemal Sunal'ın postacı. Onun yürüyüşünden hızlı bir şekilde tempolu yürüyor. Ben arkasında hışlıyorum. Güzel bir gündü. Daha evinde babamla beraber gittik. Son günlerde biraz babam olmadan gelmeye başladık. Denk gelmiyor. Arıyoruz, ulaşamıyoruz. Veya da gelmek istemiyordu. Artık kar yağışı durunca iyi oldu. Gittik. Beraber mekanımızda çekimler yaptık.
Tüm Gezginin Rotası ailesine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Yorum, beğeni ve paylaşımlarla destek oluyorsunuz. Şunu belirteyim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Önceki gibi hemen yorumlara cevap veremiyorum. Ama mutlaka bir hafta 6-7 gün içinde dönüş yapıyorum. İş yoğunluğundan olsun. Harici yaptığımız meşgalelerden geciktiriyoruz. Hakkınızı helal edin. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Şöyle Dere Vadisi'ne bakarsanız gördüğünüz gibi dağ evi, uzun yazı, Dedi bölgesi. Köyümüz karşıda. Babam maraton koşucusu, bizde tüy siklet. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Gelirken burada sadece bizim ayak izlerimiz vardı. Şimdi Pat-Pat'ın izleri hemen eritmiş. Hemen eritmiş. Yani gerçekten kar sağlam bir şekilde durdu muydu, oynanmadı mıydı? Isısını koruyor demek ki. Ama hareket oldu muydu? Hemen o alan eriyor. Biraz da yol olması dolayısıyla. Nasıl dedin? Bedenin yerini o leziz yiyecekleri. Vallahi baba. Yani öyle bir şımaracağım ki, yani sanki usta şef aşçıymışım gibi. Hiç bilmediğim olduğu için öyle. İşte yani Ama biraz daha översen yaptığım yemekleri, diyeceğim ki ben bu işi biliyorum arkadaş. Yemek benim işim diyeceğim. Sen beğeniyorsan, sen seviyorsan önemli olan o baba. Afiyet olsun. gittiğimiz dünyalara değil. 3 gün varın gününde çıkarlar, uyumuşuz. Spor yapıyoruz. Takipçilerimize demek istediğin bir şey var mı? Ne? Bir şey demek istiyor mu? Arkadaşlarım, Hı hı. selamünaleyküm kardeşler. Sizleri çok seviyoruz. Ne bileyim yani en güzel şeyleri En güzel hep sizin olsun. hep sizin olsun. Aynen. Büyük ustadan güzel bir dua. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Allah razı olsun.